2023 yılından korkuyorsunuz, biliyorum. 2020'de salgın, 2021'de sokağa çıkma yasakları, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı ve 40 yıldır görülmemiş küresel enflasyon. 2023 daha ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorsunuz, değil mi? Üçlü Komisyon adındaki kuruluş, 2023'ün yeni dünya düzeninin 1. yılı olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı sadece siz değil, bütün dünya dikkate almak zorunda. Çünkü Üçlü Komisyon, 50 yıl önce ünlü milyarder David Rockefeller tarafından kuruldu ve küresel elitlerin dünyaya yön vermekte kullandıkları kuruluşlardan biri. 2023 yılını bu elitler için önemli yapansa, hayal ettikleri yeni dünya düzeni için planlarına bundan 50 yıl önce başlamaları. Bu planlardan en meşhuru, 1972'de yayınladıkları The Limits to Growth, yani Büyümenin Sınırları adındaki rapordu. Raporu yine Rockefeller'ın desteğiyle kurulan Roma Kulübü adındaki kuruluş yayınlamıştı. Rapor özetle şunu söylüyordu: dünya nüfusu ve insanların tüketimi aynı hızda artmaya devam ederse, 100 yıl içinde dünyadaki büyümenin sınırlarına ulaşacaktık. Yani ekonomik büyümenin devam etmesi için dünya nüfusunu azaltmamız ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Raporu yazan bilim adamı Dennis Meadows, yıllar sonra bir röportaj vermiş ve bütün planlarını tek tek anlatmıştı. We could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. If you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence, so we're going to have 1 billion people. And we're now at 7, so we have to get back down. 8 milyarlık dünya nüfusu 1 milyara nasıl düşürülebilir? That could happen, or epidemics. I mean, I don't know what it will be, but in one way or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. Raporun yazarına göre bu süreç barışçıl bir yolla gerçekleşmeliydi. I hope that it can occur in a special way, peaceful. Peace doesn't mean that everybody's happy, but it means that conflict isn't solved through violence, through force. Yani küresel elitler dünyadaki nüfusu ve tüketimi kontrol etmek için insanları ikna etmek zorundaydı. Peki bütün insanları daha az çoğalmaları ve yalnızca sizin istediğiniz şekilde tüketmeleri için nasıl ikna ederdiniz? Dünyanın ve bütün insanlığın tehlike altında olduğunu söyleyerek. Küresel elitler de aynısını yaptılar. Roma Kulübü 1991'de ikinci raporunu yayınladı. Raporun adı İlk Küresel Devrim'di. Rapor şu ilginç itirafta bulunuyordu: bizi birleştirecek yeni bir düşman ararken kirlilik, küresel ısınma tehdidi, su kıtlığı, açlık ve benzerlerinin bu amaca uygun olacağı fikrini bulduk. We've got to stabilize the population. When I was born, there were so what's wrong with the population? I mean, with too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. If there were less people, they'd be using less stuff. Yani dünyaya yön verenler insanları ikna etmek için aradıkları bahaneyi bulmuştu. Çevre kirliliği, iklim krizi ve salgın gibi bütün insanları ilgilendiren sorunlar karşısında insanların birlikte hareket etmesini sağlayacaklardı. Gezegenimiz yok olma tehdidiyle karşı karşıya dedikleri zaman dini, dili, milleti ne olursa olsun herkesi harekete geçirebileceklerdi. Rapordaki itirafları şöyle son buluyordu: tüm bu tehlikeler insan müdahalesinden kaynaklanmaktadır ve ancak değişen tutum ve davranışlarla bunların üstesinden gelinebilir. O halde gerçek düşman insanlığın kendisidir. Yani bütün insanları insanlığa karşı birleştirme fikri. Ne kadar dahiyane değil mi? Böylece küresel elitler insanların hayatını dizayn etmeye başladılar. 1972 yılında nüfus artışını engellemek için rapor yazan tek kuruluş Roma Kulübü değildi. Aynı yıl John Rockefeller başkanlığında nüfus artışı ve Amerika'nın geleceği adında bir komisyon kuruldu. Komisyon raporunun başında ABD Başkanı Richard Nixon'ın şu sözlerine yer verilmişti: bu yüzyılın son 1/3'inde insan kaderine yönelik en ciddi meydan okumalardan biri nüfusun artması olacaktır. İnsanın bu meydan okumaya tepkisinin 2000 yılında bir gurur kaynağı mı yoksa umutsuzluk kaynağı mı olacağı büyük ölçüde bugün ne yaptığımıza bağlı olacaktır. Rapor nüfus artışını önlemek için farklı görüşlere yer vermişti ama bir de uygulanması gereken acil bir hedef vardı. Acil hedef, Amerikan halkını gelenek ya da görenek, cehalet ya da şans yerine daha fazla akılcı nüfus seçimleri yapmaya teşvik ederek demografik davranışı modernize etmektir. Nüfus artışının arzu edilir bir şey olduğu geleneğine meydan okumanın zamanı geldi. İstenmeyen, ailede olduğu gibi toplumda da istenmeyebilir. Nüfusu barışçıl yollarla azaltmaktan kastettikleri buydu. Nüfus artışının arzu edilir bir şey olduğu geleneğini ortadan kaldıracaklardı. Tabii bu planlarını önce kendi ülkelerinde, yani Amerikan halkı üzerinde uyguladılar.
50 yıl sonra bugün Beyaz Saray'a astıkları bu bayrak, Amerikan halkı üzerinde uyguladıkları planları 2023 yılında gerçekleştirdiklerini gösteriyordu. ABD'den sonra sömürmek istedikleri diğer ülkelerin nüfuslarına karışmaya başladılar. Rockefeller Komisyonu'ndan 2 yıl sonra bu kez ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gizli bir rapor yazdı ve ABD Başkanı'na sundu. Ulusal Güvenlik Çalışması Bildirisi 200 adındaki gizli rapor, diğer ülkelerdeki nüfus artışının ABD'nin çıkarlarını baltalayacağını söylüyordu. ABD'nin nüfusu dengelemek için odaklanması gereken ülkelerin arasında Türkiye de vardı. Kissinger'a göre az gelişmiş ülkelerde nüfus hızlı arttığı için genç nüfus daha fazladır ve gençler emperyalizmin ve çok uluslu şirketlerin karşısında durmaya ve onlara meydan okumaya daha meyillidirler. Yani Türkiye gibi ülkelerde genç nüfusun artması, ABD'nin ve küresel şirketlerin çıkarlarını açıkça tehdit etmektedir. Raporu yazan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın küresel şirketlerin çıkarlarını düşünmesi ve Rockefeller gibi nüfus artışına odaklanması şaşırtıcı değil. Çünkü Henry Kissinger'ı Harvard'dan mezun olduktan sonra keşfeden Rockefeller ailesiydi. ABD Başkan Yardımcılığı yapan Nelson Rockefeller, Kissinger'ı baş danışmanı olarak görevlendirmişti. Kissinger sonrasında bütün ABD başkanlarının akıl hocalığını yaptı. Yani Kissinger hayatı boyunca Rockefeller ailesinin çıkarlarına göre siyasete yön verdi. Küresel elitler gezegenimizi kurtarmak için sadece nüfus artışıyla değil, enerji sorunuyla da ilgilendiler. Tıpkı bugün olduğu gibi 50 yıl önce de suni bir enerji krizi tasarladılar. Amerikalı petrol şirketleri 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nı bahane etti ve fiyatları 4 katına çıkardı. Dünya petrolünü kontrol eden Rockefeller'ın şirketi Exxon, elde ettiği karlarla yeryüzündeki en büyük şirket haline gelmişti. Kissinger 1974'te yazdığı raporda Arap-İsrail Savaşı yaşanmadan önce petrol fiyatlarının artmasını beklediklerini itiraf etmişti. ABD ve Avrupa'da halk petrol kuyruklarında beklerken küresel elitler 1974'te bu kez Bilderberg toplantısında bir araya geldiler. Toplantının konusu muhtemel enerji kriziydi. Bilderberg'ün kurucularından Hollanda Prensi Bernhard toplantıdan sonra basın açıklaması yaptı ve enerji krizini tahmin ettiklerini gülerek anlattı. L'année dernière, le thème, c'était la possible crise d'énergie. Sans savoir, nous étions des petits prophètes et la crise d'énergie est venue beaucoup plus vite que tout le monde des participants ont pensé. Bir grup zengin dünya çapında bir enerji krizi çıkarıyorsa tek amaçları vardır. Daha çok para kazanmak. Hayır, bu insanların para kazanmaktan daha büyük hedefleri var. Çağımızın firavunları olarak en büyük hedefleri güce ve her şeyi kontrol etme arzularına ulaşmak. O halde şöyle mi düşünelim? Bütün dünya enerji kullanmak zorunda. Bu yüzden bir enerji krizi çıkartarak hem devletleri hem de insanları kendilerine muhtaç hale getirmeye çalışıyorlar, doğru mu? Doğru ama eksik. Unutma, planlarını zorla değil, barışçıl bir yolla uygulamak istiyorlar. Special way, peaceful. Çünkü senin rızanla kontrol etmek istiyorlar. Yani dünyayı kurtarmak için yaşam tarzını kendi isteğine değiştireceksin. Bugün ve 50 yıl önce bir enerji krizi çıkarmalarının sebebi işte burada. Petrol gibi çevreye zararlı yakıtların küresel ısınmaya yol açtığını ve dünyamızı yok edeceğini söylüyorlar. İnsanlığı kurtarmak istiyorsanız küresel ısınmayla savaşacak ve onların istediği şekilde yaşayacaksınız. Ama dünyayı değiştirmek için insanların çabası yetmeyecekti. O halde devletler de bu mücadele için sözler vermek zorundaydı. Bu yüzden tıpkı Bilderberg toplantıları gibi dünyanın en güçlü insanlarını bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu'nu kurdular. Bu kuruluşların çok sayıda olması kafanızı karıştırmasın. Kuruluşlar değişse de üyeler hep aynı isimlerden oluşur. Örneğin Dünya Ekonomik Forumu'nu kuran Klaus Schwab, Henry Kissinger'ın Harvard'dan öğrencisiydi. Yani Rockefeller ailesi Kissinger'da Klaus Schwab'ı keşfetmişti. Dünya Ekonomik Forumu 1973'te 3. kez toplandığında açılış konuşmasını Roma Kulübü'nün kurucusu Aurelio Peccei yaptı. Konuşmasında dünya nüfusunun artmaması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini söyleyen raporu özetlemişti. Ancak siyasetçilere ne yapmaları gerektiğini söylemeleri yeterli değildi. Devletleri de taahhüt altına sokacak bir mekanizmaya ihtiyaçları vardı. Birleşmiş Milletler işte bu amaçla kuruldu. Buna inanması güç olsa da kuruluşun resmi kaynaklarına göre Birleşmiş Milletler'in merkezi olarak kullanılan binayı Rockefeller ailesi bağışlamıştı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in bütün projeleri kuruluşun da minnettar olduğu Rockefeller Vakfı gibi çıkar grupları tarafından finanse edilir. Birleşmiş Milletler'de görev alan kişilere bakmak, kuruluşun dünyaya değil,
özel ve küçük bir azınlığa hizmet ettiğini anlamak için yeterlidir. Bu isimlerden biri iklim değişikliğini icat eden adam olarak bilinen Maurice Strong. Maurice Strong, Kanadalı bir milyarder ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın kurucusu ve ilk yöneticisi. Ne tesadüf ki Klaus Schwab, Strong için bir takdir yazısı yazmış ve Dünya Ekonomik Formu'nu kurduğumdan beri benim akıl hocamdı demişti. Strong aynı zamanda Rockefeller Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiydi. Zengin ve güçlü insanların bir araya gelmesi normal karşılanabilir. Ancak burada ilginç olan, sorunları çözmeye talip olan bu insanların sorunların asıl kaynağı olmasıydı. Örneğin küresel ısınmaya karşı mücadele ettiğini söyleyen Rockefeller ailesi, gelmiş geçmiş en büyük petrol mafyasıydı. Aynı şekilde Maurice Strong da çevreyi kirleten bir petrol şirketinin yöneticisi olmasına rağmen Birleşmiş Milletler'in çevre programını kurmuştu. En korkunç ve trajikomik örneklerden biri de Birleşmiş Milletler'in alt kuruluşu UNESCO'nun ilk başkanı olan Julian Huxley'di. Julian Huxley, toplumdaki işe yaramayan insanların ortadan kaldırılmasını savunan bir öjenistti ve bu adam, dünya barışına ve kültür mirasına katkıda bulunmak için kurulan UNESCO'nun ilk başkanı yapılmıştı. Öjenik, zeka özrü ya da fiziki engelle doğan ya da ekonomiye katkısı olmayan insanların öldürülmesi anlamına geliyordu. Huxley, Birleşmiş Milletler'e yazdığı raporda öjenik'in şimdi olmasa da zamanı geldiğini, düşünülebilir hale geleceğini söylüyordu. Huxley şöyle yazmıştı: "Her ne kadar herhangi bir radikal öjeni politikası yıllarca politik ve psikolojik olarak imkansız olsa da öjeni sorununun büyük bir dikkatle incelendiğini görmek UNESCO için önemli olacak." Ve halkın zihni. Söz konusu meseleler hakkında bilgilendirilir, böylece şu anda düşünülemez olan pek çok şey en azından düşünülebilir hale gelebilir. Bütün bunlar Birleşmiş Milletler gibi masum gözüken kuruluşların aslında masum olmadıklarını ve küresel elitlerin korkunç planlarına hizmet ettiklerini gösteriyor. Maurice Strong doesn't have any ambition for the United Nations to become the world government. No, and it's not necessary. It's not feasible, and certainly we're a long way from any such thing. But we do need, if we're going to have a more peaceful world, a more secure world, we need a more effective system of cooperation, which is what I call system of governance. And the United Nations, with all its difficulties, is the best game in town. Dünya hükümeti gibi hareket eden Birleşmiş Milletler, 1992'de Gündem 21 ile planlarını açıkça ilan etti. Gündem 21, dünyayı kurtarmak için bütün ülkelerin takip etmesi gereken bir yol haritası sunuyordu. Gündem 21'e göre en önemli hedef sürdürülebilir kalkınmaydı. Sürdürülebilir kalkınma kavramı 20 yıl önceki büyümenin sınırları raporunda da geçiyordu. Yani dünya aynı şekilde üretmeye, tüketmeye ve kalabalıklaşmaya devam ederse hem dünya mahvolacak hem de böyle bir büyüme sürdürülebilir olmayacaktı. Bu yüzden gelişmiş ülkeler dünyayı kirleten fosil yakıtlar yerine çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeli ve sosyal adaletsizlikleri gidermek için işbirliği yapmalıydı. Ancak bu masum gibi gözüken hedefler için gelişmiş ülkeler adım atmak istemeyecekti. O zaman gezegeni kurtarmak için küresel elitler devreye girecekti. Maurice Strong planlarını şöyle anlatmıştı: "Dünya liderlerinden oluşan küçük bir grup, dünyaya yönelik başlıca riskin zengin ülkelerin eylemlerinden kaynaklandığı sonucuna varırsa ne olur? Ve eğer dünya ayakta kalacaksa, bu zengin ülkeler çevre üzerindeki etkilerini azaltan bir anlaşma imzalamak zorunda kalacaklar. Yapacaklar mı? Grubun vardığı sonuç hayırdır. Zengin ülkeler bunu yapmayacak. Değişmeyecekler. Bu yüzden gezegeni kurtarmak için bu küçük grup karar verir. Gezegen için tek umut sanayileşmiş medeniyetlerin çökmesi değil mi? Bunu sağlamak bizim sorumluluğumuz değil mi?" Dünyanın en güçlü insanları, onları güçlü yapan düzen çökerse gezegenin kurtulacağını ve bunu yapmanın onların sorumluluğu olduğunu söylüyorlar. Bu sözler şaşırtıcı derecede fedakarca gözükebilir. Ancak küresel elitlerin yıllar öncesine dayanan planlarını düşündüğümüzde bu sözlerin gerçek niyetlerini saklamak için kullandıkları bir kılıf olduğu görülecektir. 1992'de Gündem 21'i açıkladıktan sonra bu planları uygulayacak devlet başkanlarına ihtiyaçları vardı. Bir sene sonra Dünya Ekonomik Forumu yarın için küresel liderler sınıfını kurdu ve burada gelecekte devlet başkanı olacak siyasetçileri eğitmeye başladı. Birleşmiş Milletler 2015'e geldiğimizde Gündem 2030'u yayınladı ve sürdürülebilir bir kalkınma için ulaşılması gereken hedefleri açıkladı. Masum gözükmek zorunda olan ilk 3 hedef, dünyadaki yoksulluk ve açlığın bitirilmesi ve herkesin sağlıklı bir hayat sürmesiydi. 2020'deki salgınla bu masum hedeflere ulaşıldı. 50 yıldır söyledikleri diğer iki hedef temiz enerjiye geçmek ve iklim hareketini başlatmaktı. 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşıyla bütün Batı dünyası ikinci enerji krizini yaşadı ve temiz enerjiye geçiş süreci hızlandı. Küresel elitlerin en büyük hedefi dünyadaki sorunların asıl kaynağı olarak gördükleri nüfus artışını önlemekti.
Bu hedefe masum gözükmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği adını vermişlerdi. Hedeflerini simgeleyen renkler gibi rengarenk olan bayrağı da Beyaz Saray'a 2023 yılında asmayı başardılar. Yani küresel elitler neredeyse bütün hedeflerine 2023 yılında ulaşmış oldular. Geriye sadece kurdukları bu yeni dünya düzenini ilan etmek kalmıştı. İşte bu yüzden 2023 yılını yeni dünya düzeninin 1. yılı kabul ettiler. Yeni bir dünyanın nasıl inşa edildiğini artık biliyoruz. Asıl soru, biz nasıl bir dünya inşa etmek istiyoruz?